Bugünkü videoda paranormal olayların yaşandığı söylenen terk edilmiş hastanelere ve arkasındaki hikayelere baktığımız seriye devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Atina Tımarhanesi. Bu hastane 1874'te hem fiziksel bozukluğu olan normal vatandaşları hem de suçluları barındırması için Atina, Ohio'da açıldı. Fazla ayrım yapmaksızın alınan hastalar yüzünden hastane kısa sürede kalabalıklaştı. Yetersiz finanse edilmesi ve istismarlar yüzünden ünlenmesi çok uzun sürmedi. Adı elektroşok tedavisi ve diğer acımasız yöntemleri uygulayan karanlık hastanelerin başında gelmeye başladı. Ancak en kötüsü personelin sık sık buz kıracağı ile lobotomi uygulamasıydı. Lobotomi bildiğiniz üzere 1935'te uygulamaya başlanan kafatasının belli noktalarından delik açılıp prefrontal lobu yerinden çıkarma işlemine verilen isimdir. O tarihlerde sadece depresyona girmiş bile olsanız sözde bilim araştırması yaptığını iddia eden doktorlar tarafından bu işleme maruz kalabilirdiniz. Lobotomi zaten yeterince acımasız ve insan haklarına aykırıyken bu işlemi buz kıracağı ile deneyip gözden beyne ulaşmaya çalışan doktorlar da vardı. İşte bu hastane bu uygulamanın resmen merkezi haline gelmiş, çekilen acının bir sınırı kalmamıştı. Tesisin arazisinde kimliği belirsiz binlerce hastanın mezarı bulunuyor. Mezarların adları yoktur, sadece sayılarla işaretlenmiştir. Bu mezarlarda dolaşanlar bu acılarla dolu hayaletleri gördüklerini ve seslerini duyduklarını iddia ediyor. Hastanenin içinde hastaların ölü bedenlerinden kalan kanların izleri olduğunu ve ne kadar temizlenirse temizlensin izlerin tekrar ortaya çıktığını söylüyorlar. Trans Allegheny Akıl Hastanesi, Virginia. Paranormal aktivite olsun ya da olmasın, Batı Virginia'daki bu hastane etkileyici bir yapıdır. Dünyadaki en büyük ikinci akıl hastanesi ve ikinci en büyük elle kesme taş binadır. Büyüklüğüne rağmen sadece 240 hastayı barındırması için yapılmıştı. 1950'lerde ise bu sayının 10 katına ulaşmıştı. Dünyanın en ünlü seri katillerinden olan ve Manson ailesi tarikatını kurup birçok kişiyi de cinayet işlemeye teşvik eden Amerikalı Charles Manson da bir süreliğine burada tedavi görmüştü. Birçok ziyaretçi hastanede ezici bir acı duygusu hissettiklerini ve hayaletler gördüklerini söylüyor. Ruth adında bir hayaletten bahsediyorlar. Hayaletin geçmişi bilinmese de herkesin aynı ismi vermesi ve saldırıya uğrayan birçok kişinin olması biraz kafa kurcalayıcı. Elektroşok odalarından da sık sık çığlıklar duyulduğu iddiası raporlara geçmiş olaylardandır. Bir bina yöneticisi hasta odalarına giden 40 kapının aynı anda çarpıp kapandığını gördüğünü bildirdi. Hastane sahipleri bu kötü itibardan sonra hastaneyi terk etmek yerine daha da benimseyerek mekanı bir tur alanına çevirip ziyaretçilere açtı. Aziz Augustin Hastanesi, İngiltere. 1876'dan 1993'e kadar açık olan bu hastane, 117 yıl içinde muazzam miktarda insan ızdırabına ev sahipliği yaptı. 1970'lerde akıl hastanesindeki bir hemşire, Aziz Augustin duvarlarında tanık oldukları tüm insanlık dışı olaylar hakkında yerel bir üniversitenin araştırmacısıyla birlikte çalışma yaptı. Çalışmanın en önemli bulgusu, tedavi gerekli olsun ya da olmasın, hastalar üzerinde elektroşok tedavisinin aşırı derecede kullanımıydı. En çok ölüme de bu uygulamanın yol açtığı kanıtlanmış oldu. Tahmin edersiniz ki en acılı ve ıstırap dolu ölüm şekillerinden biridir. Augustin'in geri kalan yapılarını ziyaret edenler izlendiğini, arkalarında ayak sesleri duyduklarını, bazen parlayan ışıklar, bazen de ışıldayan küreler gördüklerini ve bazı noktalarda aşırı derecede ani korku ve depresyon halleri yaşadıklarını anlatıyor. Her şeyi bir kenara bırakıp doğaüstü hiçbir şey olmasa bile yaşanan ızdırapları düşünmek, çürüyen kasvetli mekanların rahatsız ediciliğini üst seviyeye çıkartıyor. Taunton Devlet Hastanesi, Massachusetts. Taunton Devlet Hastanesi 1854'te Massachusetts'te açıldı ve ömrü boyunca akıl sağlığı problemleri yaşayan binlerce insanı barındırdı. Hastanede birçok olay yaşanmış olsa da bunların arasında en dikkate değer olanı Jolly Jane lakaplı Honora Kelly'ydi. 1857'de hastane çalışanı olan Kelly, 31 cinayet işlediğini itiraf etti ve amacının şimdiye kadar yaşanmış tüm çaresiz erkek veya kadınları öldürüp acılarına son vermek olduğunu söyledi. Burada yaşanıldığı iddia edilen paranormal olayların en başında Kelly'nin hayaleti geliyor. Onun işinin bitmediğine, bu yüzden akıl hastanesini sürekli ziyaret edip yeni kurbanlar aradığına inanılıyor. Burayı bir şeytan tarikatının işlettiği inancı da dahil olmak üzere birçok söylentisi de mevcut. İddiaya göre tarikat, hastaları hastane bodrumundaki karanlık ritüellerde kurban olarak kullanıyordu. Bodrum katının ünü de bu inançtan gelmektedir.
Burayı ziyaret edenler duvarlar boyunca sürünüp onları izleyen karanlık bir figürün olduğunu söylüyor. Bunlara ek olarak Bodrum merdivenlerini geçmeyi engelleyen görünmez bir gücün varlığından ve Bodrum'da yaşanan birçok paranormal olaydan bahsediyorlar. Beachford Tımarhanesi, Avustralya. Mayday Tımarhanesi olarak da bilinen bu hastane 1867'den 1995'e kadar Victoria, Avustralya'da faaliyet gösterdi. 128 yıl boyunca duvarlar arasında 9.000'den fazla hasta öldü ve bazılarının cesetlerinin hala orada olduğuna inanılıyor. Bu yüzden birçok hastanın hayaleti hala buralarda dolaştığı söyleniyor. En çok görüldüğü iddia edilen hayaletlerden biri, sırf Yahudi olduğu için üst kat penceresinden atılan bir kadına ait. Haham tarafından tıbbi tedavi için getirilmiş ancak bir linç girişimi sonucu öldürülmüştü. Hahamın zamanında yetişememesi kadını acılarla dolu bir ölüme sürüklemişti. Kadın hala intikam için buralarda dolaşıyormuş. Diğer bir ünlü hayalet ise ziyarete gelen çocuklarla konuşan küçük bir çocuğun hayaleti olan James'tir. James'in bazen de yanında doktorların, hemşirelerin ve diğer hastaların ruhlarıyla görüldüğü iddia ediliyor. İşin ilginç yanı birbirinden bağımsız bir sürü küçük çocuğun aynı hayaleti ve ismi tarif edebilmesi. Belki de tesadüfen hepsinin aynı isimde hayali bir arkadaşı vardır. Kim bilir? Ararat Tımarhanesi, Avustralya. Ararat Tımarhanesi 1867'de Victoria'da açıldığında Avustralya'daki en büyük sığınma eviydi. 1997'ye kadar hizmet veren hastane ömür boyunca on binlerce hastayı barındırdı. İsminin kötü olarak anılmasına neden olan ise zihinsel durumları yüzünden normal hapishanelerde barındırılamayan binlerce şiddet suçlusunun buraya gönderilip ölüme terk edilmesiydi. İyileşemeyen ve en kötüsü her an size saldırmayı bekleyen binlerce hasta. Böyle bir yapının içinde çalışanların da hastaları kontrol etmek adına şiddete başvurması, bazı olayların ölüme gitmesi ve bu ölümlerin hiçbir şekilde önemsenmemesi burayı tam bir cehenneme çevirmişti. Hastane 13.000'den fazla hastanın ve çalışanın acılar içinde ölümüne tanıklık etti. Çevre halkı da buranın acı çeken ve intikam peşinde olan ruhlarla dolu olduğuna inanıyor. Birçok birbirine benzer hikayeleri anlatsalar da yaşanan gerçek hikayeden daha korkunç olamaz. Denver Akıl Hastanesi, Massachusetts. Özel hastane olan Denver, Massachusetts'te Salem köyünde inşa edildi. Evet, tam da tahmin ettiğiniz o köy. 1692'deki ünlü cadı mahkemelerinin yeri. Bina karanlık, gotik tarzda tasarlanmış ve daha sonra Batman'in H.P. Lovecraft'ın Arkham Sanatoryumuna ilham kaynağı olmuştur. Hastane aslında modern bir toplama kampı olmuş ve kötü nam salmıştır. Aşırı kalabalık olması hastaların rutin olarak unutulmasına yol açıyordu. Hücreye gönderilen hastaların orada günlerce bırakılması, yemek servisinin unutulması sonucu günlerce aç kalan insanlar, bağlı oldukları için kendi pisliklerinde ve kusmuklarında boğulanlar ve burasında lobotomi kullanıldığı o acı dolu hastanelerden biri olması sanırım acıyı biraz olsun anlatıyordur. Burası şu anda tamamen yıkılmış olsa da yıkılmadan önce raporlanan vakalar diğerleriyle benzerlik gösteriyor. Acı çeken ruhların sesleri, takip eden hayaletler ve kaybolduğu iddia edilen kişilerin hikayeleri anlatılıyor. Rolling Hills Akıl Hastanesi, New York. New York'taki küçük East Bethany kasabası tamamen bu hastane ev sahipliği yapmasıyla ünlü kazanmıştır. Tesiste zihinsel engellilerin yanı sıra bedensel engelliler, suçlular, evsizler, yetimler ve hatta dul kadınlar barınıyordu. Hastanenin yönetim politikalarından en garip ve saçma olanı ise bu kişilerin neden orada olduklarına bakılmaksızın hepsinin mahkum olarak değerlendirilip ona göre muamele görmesiydi. Tımarhane resmi olarak yaklaşık 2000 hastanın öldüğü ve daha birçoğunun mülk boyunca işaretsiz mezarlara öylece gömüldüğü düşünülüyor. Hastaların genelde kimsesizler olduğunu düşünürsek sırf uğraşmamak adına bu yola başvurmuş olmaları muhtemel. Bölge yüksek miktarda paranormal aktiviteyle biliniyor. Bunlardan biri gölge koridorudur. İddialara göre bu koridorda oluşan gölgeler dünyadaki herhangi bir yerde oluşacak gölgelerden daha koyu haldeymiş. Gölgenin bulunduğu yerdeki nesneler tamamen görünmez olduğu iddia ediliyor. Hastanenin en ünlü hayaleti ise burada yaşayıp ölen 228 santimetre boyundaki dev lakaplı Roy Cross'tur. Hayırsever olarak anılan bu hayaletin zararsız olduğu söylense de kendilerine musallat olduğunu ve hayatlarını cehenneme çevirdiğini söyleyen kişiler de mevcut. Bu olayların gerçekliği tartışılsa da tek gerçeklik bu hastanede yaşamış ve acılar içinde ölmüş insanlar. Sanırım bizleri de korkutan hayaletler değil de onların acı dolu ölüm şekillerini düşünmek. Başka paranormal videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.